Bu filmi seyrettikten sonra tatilde tanıştığınız bir aile sizi evlerine davet ederse inanın ki 2 kez düşüneceksiniz. İtalya'nın Toskana bölgesindeki harikulade bir tatil beldesinde 2 aile tanışır. Biri İngilizdir, diğeri de Londra'da yaşayan Amerikalı bir ailedir. İngiliz ailenin bir erkek çocuğu vardır fakat konuşamamaktadır çünkü dili kısa kalmıştır. Ne demekse. Amerikalı ailenin de psikolojik olarak biraz problemli bir ergenliğe yakın kızları vardır. İngiliz ailenin reisi Paddy oldukça dışa dönük, neşeli, güçlü kuvvetli görünümlü, alaycı, mizahı yüksek bir doktordur. Bulunduğu ortamın enerjisini çok kısa sürede yükseltebiliyor. 2 aile tanıştıktan sonra Paddy, Amerikalı aileyi Batı İngiltere'deki bir köyde yer alan evlerine, onları doğa içinde bir hafta sonu tatiline davet ediyor. Ve tatil bittikten sonra Londra'da yaşayan Amerikalı aile, o Londra'nın kasvetli ve yağmurlu günlerinin birinde Paddy'yi ve ailesini ziyaret etmeye karar veriyor. Ve esas hikayemizde Amerikalı ailenin Paddy'nin Taşra'daki evine varmasından sonra başlıyor. Önce her şey yolunda giderken Paddy'nin oğlunun tuhaf davranışları dikkati çekiyor ve giderek Paddy'nin manipüle edici, yönlendirici ve rahatsız edici davranışları hem Amerikalı aileyi ve hem de biz seyircileri ciddi biçimde germeye başlıyor. Aslında bu doğal güzellikler içerisinde yaşayan Paddy'nin ve karısının çok karanlık sırları var. Bu film 2022 yılında çekilmiş bir Danimarka filminin İngilizce versiyonu. Yine o filmde de bir Danimarkalı ve bir Hollandalı aile İtalya'daki tatilde tanışıyordu ve Danimarkalı aile Hollandalı ailenin davetine icabet ederek onların kırsaldaki evine gidiyordu. Fakat o filmdeki karanlık ton bu filme göre çok ağırdı ve film bittiğinde moraliniz ciddi biçimde bozuluyordu. Bu film aksiyon olarak daha Kuzey Amerika seyircisine hitap eder hale getirilmiş. Hikaye belli noktalarda daha yumuşatılmış. Evet, bu film bir psikolojik korku, bir psikolojik gerilim filmi. Ama özellikle Paddy'yi oynayan James McAvoy'un performansı sayesinde film çok daha rahat izlenebilir hale gelmiş. Yani 2022'deki Danimarka filminin o ağırlığı bu filmde yok. Ama bu hikayede diğer filmde olduğu gibi Avrupa sosyolojisine, Avrupa kültürüne ve Avrupa'da bir aile olmanın ne anlama geldiğine dair epey soru işaretleri çengelliyor kafanıza. Bu filmde Londra'da yaşayan Amerikalı aileye bakalım. İş konusunda problemler yaşıyorlar. Karı kocanın arasındaki ilişkiler neredeyse çıkmaza girmek üzere ve psikolojik olarak da sıkıntılı bir kızları var. Diğer aileye baktığımızda ise muhteşem bir doğa adamı olarak görülen babanın önderliğinde şahane bir hayat sürüyorlar. Görüntüleri bu şekilde. Uzaktan baktığımızda ise çağdaş ailelerin yaşadığı güvensizlik bu hikayenin genel olarak temelini oluşturuyor. Bu filmde de Paddy ile Amerikalı ailenin annesi Louise arasındaki çatışma daha öne çıkıyor. Aslında ikisi farklı değerleri temsil ediyorlar ve hikayedeki bu güvensizliği de son derece güçlü biçimde besliyorlar. Tabii ki hikayeyle ilgili sürpriz bozan vermek istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim ki bugün Batı toplumlarına baktığımızda tüm modernlik ve gelişmişliğin altında ne kadar karanlık dünyaların ve nasıl korkunç insan trajedilerinin yattığını biliyoruz. Örneğin Missing Children Europe'a göre her yıl Avrupa'da yaklaşık 250 bin çocuğun kaybolduğu tahmin ediliyor. Bu sayı dünyada milyonlarla ifade ediliyor. Yani bu film Avrupa gibi medeniyetin beşiği sayılan bir kıtanın karanlık tarafını bir psikolojik korku filmi vasıtasıyla bize gayet iyi hissettiriyor. Filmin yönetmeni James Watkins'i 2008 yılında çektiği sert gerilim filmi Kan Gölü'nden itibaren takip ediyoruz. Bu filmde oyuncularla muhteşem bir sinerji yakalamış ve gerilimi sürekli yükselterek gözlerimizin perdeden bir an bile ayrılmamasını sağlamış. Filmin şöyle bir başarısı var. Filmin geçtiği bölge doğanın ortasında. Çiftlik evi oldukça organik. Fakat bütün güzelliklerine rağmen aslında son derece ürkütücü. O güzelliğin içinde bu ürkütücülüğü hissettirebilmek çok önemliydi ve James Watkins de bunu başarmış. Tüm mekan tasarımlarıyla, objelerle, renklerle ve yemek sahnelerindeki rahatsız edici diyaloglarla. Diyaloglar son derece iyi yazılmış ve haklarını veren 4 oyuncu var.
Paddy rolünde James McAvoy, Louise rolünde Mackenzie Davis ve Amerikalı ailenin babası Ben rolünde Scott McNairy ve Paddy'nin karısı Ciara rolünde Ashton Francosi. Hikayenin anahtarları rolünde iki çocuk karakter var ki onları canlandıran oyuncular da gayet başarılılar. Yinelersem bu filmi seyrettikten sonra yeni bir aileyle tanıştığınızda eskisi kadar huzurlu hissetmeyeceksiniz.